Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Şimdi isim ve sıfat veyahut da Esmaül Hüsna derslerinin ikinci dersi bugün yapacağımız ders inşallah. Geçen dersimizde bir mukaddime gibi esma ve sıfatla ilgili bilmemiz gereken şeyleri söyledik. Bugün inşallah Allah izin verirse Allah'ın isimlerinden birincisine başlayacağız. En önemli isim, bütün diğer isimlerin kendi altında toplandığı lafz-ı celale dediğimiz Allah lafzını bugün anlatmaya çalışacağız inşallah. Allah nedir? Allah'ın anlamları nelerdir kelime olaraktan bunu anlatacağız inşallah. Şimdi kardeşler bu kelime Kur'an-ı Kerim'de 2697, kimine göre işte 2670 bu sayılarda geçiyor. Yani 3000'e yakın defa Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Allah kelimesini kullanmış. Zaten Kur'an-ı Kerim 6000 ayetten müteşekkil. Yani hani ortalama olaraktan söylüyorum 6000 ayetten müteşekkil. Bu demektir ki Kur'an-ı Kerim'in yarısında Allah kendinden bahsediyor. Kendini anlatıyor. Zamirlerle beraber topladığımız zaman, yani zamirlerin Allah'a dönüşünü topladığımız zaman, mesela bir yerde Allah kendinden Allah diye bahsediyor. Ayetin ilerleyen kısımlarında hu diye bahsediyor. Misal veya huve diye bahsediyor. 6000'e yükseliyor bu sayı. Yani neredeyse Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine denk bir sayıda Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kendinden bahsediyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Bizim dün de yani bir önceki dersimizde de söylemiş olduğumuz şey. Adeta Allah Azze ve Celle bizlere diyor ki ey kulum bu kitabı sadece beni hakkıyla tanı diye indirdim. Yani tek gayem var bu kitaptan. Sen bir kul olaraktan beni hakkıyla tanıyabilesin ve buna bağlı olarak da bana hakkıyla ibadet edebilesin diye. Allah lafzı, lafız itibariyle hem kelamcılar arasında hem lügatçılar arasında şöyle bir ihtilafa konu olmuş. Allah lafzı camit midir, müştak mıdır? Şimdi evvela camit nedir, müştak nedir onu söyleyeyim. Ondan sonra inşallah konu hakkında konuşalım. Camit demek sadece bir şahsa veya bir zata delalet eden hiçbir anlam içermeyen kelimeler demektir. Bunlara camit kelimeler diyoruz. Yani başka bir kökten türemeyen, sadece bir zata delalet eden, ek bir anlam içerisinde bulunmayanlardır diye. Bazı alimler demişler ki Allah ismi camittir. Niye? Çünkü demişler Allah varken hiçbir şey yoktu daha. Hiçbir şey yokken nasıl Allah ismi başka bir şeyden türesin? Yani şimdi sen desen ki mesela Allah ismi şundan türemiştir. O sana diyecek ki Allah varken bunlar yoktu ki Allah'ın ismi bundan türemiş olsun diye. Bazı alimler de demişlerdir ki hayır. Allah ismi müştaktır. Racih olan görüş de budur zaten. Sebeplerini de anlatacağız. Kelimenin kökünü anlattığımızda. Allah ismi müştaktır. Ne demek Allah'ın ismi müştaktır? Yani Allah'ın ismi başka bir kelimeden türemiştir. Hem Allah'ın zatına delalet eder, yani Allah'ın varlığına delalet eder. Hem de bununla beraber o türemiş olduğu kelimenin anlamına delalet eder. Peki Allah lafzı müştaksa nereden türemiştir? Demişler ki ilah kelimesinden türemiştir, ilah. Aslı ilahtır, ilahun. Yani kendisine ibadet edilen veya ibadeti hak eden anlamında ilahtır demişler. Peki nasıl Allah olmuş ilah kelimesi? Demişler tazim etmek için, bu kelimenin daha yüce olduğunu ifade etmek için başına elif lam gelmiş. El ilah olmuş. El ilah. Şimdi biliyorsunuz Arap lügatında en ağır harfler hangi harfler? Boğaz harfleri. Hemze boğaz harfleri harflerin içerisinde en ağır olanı. Hemze boğaz harfleri içerisinde en ağır olanı. Sarfta bunu görmüştük değil mi? En ağır olanı. Demişler ki hemze çok ağır olduğu için el ilah kelimesinde 2 tane hemze oldu. Hemzelerden birini hasfetmiş olduk. Ne kaldı geriye? El-lah kaldı. El-lah. 2 lamı birbirine idgam ettik, Allah olmuş oldu. Yani bir hemzeyi hasfettik, geriye 2 lam kaldı. 2 lam harfini birbirine geçirdik, idgam ettik. Geriye sonuç olaraktan Allah kelimesi kaldı demişler. O zaman biz bu görüşe göre Allah lafzını ıtlak etmiş olduğumuz zaman biz hem buradan bir zatı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın varlığını anlayacağız. Hem de aynı zamanda ibadeti hak eden yani ma'bud olan Allah olaraktan anlayacağız. Peki Allah kelimesinin kökü eğer ilahsa, ilah kelimesi bütün türevleriyle beraber Arap lügatında neye delalet ediyor? İlah demiş olduğumuz zaman neyi kastediyoruz? E-li-he. Bu 3 tane harf. Bütün versiyonlarıyla elihe, lehe, elhe,
leheve, lahe, yelihu, lahe, yeluhu. Yani kelimenin bütün varyantlarıyla beraber elihe kelimesini, bu kelime ne ifade ediyor? Çünkü bu kelimenin bütün anlamları Allah Azze ve Celle'ye delalet ediyor demektir. O zaman şimdi ne yapacağız? Allah kelimesinin Arap lügatındaki anlamlarını söyleyeceğiz. Bunları zaten yazdıracağım inşallah. Yani tek tek harekeleriyle beraber. Birinci anlamı ilah kelimesinin elehe fulanen fethayla. Elehe fulanen dediğimiz zaman Arap lügatında elehe nasara gibi, yani elehe fulanen. Ne demek bunun manası fethayla okuduğumuzda? Ecarahu ve emmenehu. Yani Allah Azze ve Celle onu koruma altına aldı ve Allah Azze ve Celle onu, yani Allah Azze ve Celle değil, kimin için kullanırsan kullan. Elehe fulanen dersen onu koruma altına aldı ve onu eman altında kıldı demek. Demek ki Allah kelimesinin manalarından bir tanesi bu. Koruyan ve insanları emniyet içerisinde kılan Allah'a biz ne diyoruz? Biz Allah diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle diyor ki bir ayet-i kerimede قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. De ki her şeyin mülkünü elinde bulunduran kimdir? İnsanları koruyan ve ona karşı hiç kimsenin koruma altına giremeyeceği olan kimdir? İn kuntum ta'lemun. Eğer biliyorsanız feseyekulun Allah. Sana Allah'tır diyecekler. Niye? Çünkü müşrikler Arap lügatının ehlidirler. Allah denildiği zaman, ilah denildiği zaman bundan ne kastedildiğini çok iyi biliyorlar. Tekrar okuyorum ayeti. De ki yerin ve göğün melekutunu, her şeyin melekutunu, anahtarlarını elinde bulunduran kimdir? Ve huve yuciru ve la yucaru aleyh. İstediğini koruması altına alır, icaresi altına alır. Fakat hiç kimse ona karşı korunma altına alınamaz. Yani Allah birine azap edecekse bir başkası çıkıp ben seni Allah'a karşı koruma altına alıyorum kesinlikle diyemez. Kimdir o, eğer biliyorsanız söyleyin, sana Allah'tır diyecekler diyor Allah Azze ve Celle. Onun için Bera bin Azib Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğinde bana hani bir şey öğret yatmadan önce dediğinde ona uyku duasını öğretti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Uyumadan önce ne diyoruz Allah Azze ve Celle'ye? La melce'e ve la mence'e minke illa ileyk. Yani ne melce vardır, sığınılacak bir yer vardır, ne de mence vardır, ne de bir kurtuluş vardır, ne de bir necat vardır. Sadece kimin yanında vardır bu? Sadece ve sadece senin yanında vardır diye. Öyleyse kardeşler biz Allah dediğimiz zaman ilk başta anlamamız gereken şey kendisine sığınmamız gereken bir Allah'tan, bir ilahtan bahsediyoruz. Şimdi bu sığınma meselesi, bu çok önemli bir mesele. Sığınma meselesi. Mesela bakın bu sığınma meselesi Allah Resulü'nün hayatına nasıl yansımış. Neredeyse insanın kendisinden korktuğu ne varsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan Allah'a sığınmış. Neredeyse. Bak mesela dünkü dersimizde bir dua gördük hatırlarsanız. Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'a ne diyordu? Allahümme inni ya'uzu bike min kalbin la yakhsha. Korkmayan bir kalpten sana sığınırım. Min ilmin la yenfa. Fayda vermeyen bir ilimden sana sığınırım. Min nefsin la yeşba. Doymayan bir nefisten sana sığınırım. Ve min da'vetin la yustecabu laha. Ve kendisine icabet edilmeyen bir duadan sana sığınırım diyordu Allah Resulü. Her namazdan sonra Allah Resulü ne diyordu? Oturduğu zaman Allahümme inni ya'uzu bike minel fiten. Allah'ım ben fitnelerin her türlüsünden. Ma zahara minha ve ma batan. İster açığa çıkmış olsun, ister insanın kendi iç dünyasında yaşamış olduğu fitneler, ben hepsinden sana sığınırım. Hatta o kadar fazla Allah Resulü'nün hayatında bu yer etti ki Allah Resulü bazı dualarında ne dedi? Allah'a ve a'uzu bike minke. Senden sana sığınırım dedi. Ve a'uzu bike minke. Yani senin azabından, senin bana gazaplanmandan, senin bana öfkelenmenden, senin merhametine sığınırım. Senin lütfuna sığınırım, senin keremine sığınırım diye Allah'tan tekrar aleyhissalatu vesselam Allah'a sığındı. Öyleyse Allah dediğimizde ilk olarak kalbimizde oluşması gereken mana bu. Kendisinden, her şeyin şerrinden korktuğumuz ne varsa. Yani sen düşüneceksin kendi hayatında seni korkutan, ürküten, ben bunun altından kalkamam dediğin ne varsa bunun şerrinden Allah alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınacaksın. Ancak o zaman Allah'ı tam hakkıyla onu Allah olarak kabul etmiş olursun. Bu birinci manası. Elehe fulanen ey ecarahu ve emmenehu. Yani onu icara etti ve onu emniyet içerisine aldı. İkinci anlamı olaraktan kesra ile bu sefer elihe fulanun dediğimiz zaman. Elihe fulanun. Tahayyara. Yani kesra ile okumuş olduğu zaman tahayyara, şaşkınlık içerisine düştü. Yani elihe fulanun Allah'a, falanca Allah'ı ilah edindi dediğimiz zaman yani onda şaşkınlığa düştü.
onda tahayyüre düştü anlamına gelir. Onun azameti karşısında, onun büyüklüğü karşısında, onun yarattıkları karşısında, onun emri ve kaderi karşısında insan şaşkınlık içerisine düşüyor. Hani o Allah'a hakkıyla kulluk eden kulların Allah'ın ayetlerini işittikleri zaman Subhane Rabbina, bizim Rabbimiz bütün eksikliklerden münezzehtir dedikleri gibi şaşkınlığa düştükleri gibi Allah'ın azameti karşısında kul ilah olan Allah'ın yarattıkları, emrettikleri ve nehyettikleri. Çünkü insan yaşarken bütün hayatı boyunca iki şey arasında geçer insanın hayatı. Nedir bunlar? Bir Allah'ın kaderidir, bir de Allah'ın şeriatıdır. Yani elâ lehul halku vel emr'dir. Yaratması ve emretmesi arasında gider gelir insan. Kaderi ve şeriatı arasında gider gelir. Bu kaderi ve şeriatı arasında onun kaderiyle ilgili takdir etmiş olduklarını düşünür şaşkınlığa, onun hikmetlerini düşünür şaşkınlığa düşer. Onun emrettikleri şeriatın güzelliklerini düşünür. Bunun üzerinde tekrardan şaşkınlığa düşer. Elihe dediğimiz zaman tahayyara anlamında. Niye tahayyür? Onun azameti ve büyüklüğü karşısında insanın şaşkınlığa düşmesidir. Üçüncü anlamı ise ala ile kullanıldığı zaman özellikle elihe aleyhi dediğimiz zaman iştedde ceza'uhu demiş oluyoruz. Elihe aleyhi dediğimiz ala harfi ceriyle kullandığımızda iştedde ceza'uhu. Yani sıkıntısı, darlığı, kalbindeki merakı, böyle mutmain olmama hali şiddetlendi demiş oluyoruz. Yine buna mukabil olaraktan bir tanesini daha söyleyeceğim inşallah. Velihe kelimesi de aynı şekilde aynı anlamda kullanılıyor. İştedde huznuhu, yani onun hüznü çok şiddetlendi, çok şiddetli hüzünlendi, acı ve keder içerisine düştü anlamında söylüyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize şunu gösteriyor. Bir insan niye mesela Allah'ı ilah edindiği zaman hüznü niye artsın? Veya bir insan Allah'ı ilah edindiği zaman işte merakı, işte endişesi, kalp darlığı niye artsın? Bu bizim bildiğimiz ilah mefhumuna aykırı olan bir şey. Şundan ötürü bu ilah edinmekle alakalı değil. Allah'tan başkası ilah edinildiği zaman, yani Allah Azze ve Celle terk edildiği zaman bu Allah'tan uzaklaşan insanın halidir. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bu tip insanları anlatırken bize ne diyor? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Kim benim zikrimden yüz çevirirse. Burada zikirden kastedilen şey nedir? İster bunu Kur'an olaraktan anlayalım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de zikir Kur'an için kullanılıyor. İsterse bunu Allah Azze ve Celle'yi anmak. Yani Subhanallah, Allahu Ekber, Subhanallahi ve bihamdihi gibi Allah'ı anmak olarak anlayalım. Fark etmez. İsterseniz Allah'ın dinini anlatmak olarak anlayalım. Hani zikir demiş olduğumuz böyle anlayalım. Kim bundan yüz çevirirse, bununla arasındaki irtibatı koparsa فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Ona dar bir hayat vardır diye. Burada dar hayattan kastedilen şey rızık darlığı mıdır? Hayır. Çünkü kafirlere bakıyoruz. Yeryüzünde Allah'a isyan eden insanlar en fazla zengin olan, dünya nimetlerinden en fazla faydalanan insanlar. Buradaki kasıt nedir? Buradaki kasıt kalp darlığıdır. Kişi Allah'ı zikrettiği oranda, Allah'a yakın olduğu oranda, Allah'ı ilah edindiği oranda kişinin kalbi mutmain olur. Kişi Allah'tan uzaklaştığı oranda kişide bir huzursuzluk olur. Mesela bütün insanların ortak problemidir. Birçok insan mesela bunu duyarsınız veya kendi hayatımızda yaşarız, yani insanlardan duymamıza gerek yok. Bazı zamanlar insan o kadar fazla sıkılır ki, o kadar insanın kalbi fazla daralır ki bunun birçok sebebi olabilir. Ama bunun sebeplerinden bir tanesi, yani niye sıkılıyorum diye oturup düşündüğümüzde bunun bir sebebi de şudur her zaman: Allah'ın zikrinden yüz çevirmek. Çünkü tabiat boşluk kabul etmez. Yani kalp ya Allah'ı ilah ediniyordur ya başka bir şey ilah ediniyordur. Bu ikisinin ortası yoktur. Yani benim bir kalbim var, Allah'a hakkıyla ilah da edilmiyor, Allah'ın dışında başka ilah da edilmiyor. Böyle bir şey yok. Mesela Allah Resulü hadiste ne diyor? Bu hadise dikkat edin. Ta'ise abdu dinar, ta'ise abdu dirhem, ta'ise ve entekese ve iza şike felentekaşe. Yani dinarın kulu helak olsun, dirhemin kulu helak olsun. Helak olsun ve ters dönsün. Ayağına diken battığında onu çıkaramasın diye. Yani Aleyhisselatü Vesselam'a pek alışkın olduğumuz bir üslup değil bu. Hani bu kadar ağır bir ifade kullanması. Ama bazı insanlar demek dinara, dirheme, dolara, euroya, liraya kul olduklarında Allah Resulü bile onlara bu kadar ağır bedduada bulunuyor. Peki ne olduğunda insan dinarı, dirhemi kul edilmiş olur? اِذَا اُعْتِيَ رَضِي وَاِذَا لَمْ يُعْتَ سَخِطٍ. Verildiği zaman razı olur. Bulduğunda, eline geçtiğinde razı olur. Eline geçmediğinde öfkelenir. Yani çalıştı, kazanamadı diyelim.
Bakın, bir şeyi elde etmediğimiz zaman üzülmek ayrı bir şeydir, öfkelenmek ayrı bir şeydir. Doğru mu Fatih abi? Üzülmek ayrı bir şey, öfkelenmek ayrı bir şey. Sen bir şeyi elde etmediğinde öfkelenecek kadar kalbinden ona bağlıysan sen ona kul olmuşsun demektir. Sen bir şeyi bulduğun zaman böyle kendini kaybedecek şekilde sevinmişsen sen ona kul olmuşsun demektir. Ve buna layık olan tek varlık kimdir? Buna layık olan tek varlık Allah'tır. Allah'tan başka hiçbir şey bunu hak etmez. Doğal olarak insan Allah'tan uzaklaştığında bu kalbin bir fıtratı var. Yani Allah bu kalpleri bir fıtrat üzerinden yaratmış. O da nedir? Birini ilah edinecek. Sevgiyle, korkuyla, hudu'la, inkisarla birinin önünde boyun eğecek. Bu Allah'sa Allah'tır. Allah değilse mutlaka onun yerine başka bir varlığı koymuştur. Bu para olur, bu hoca olur, bu şeyh olur, bu alim olur, bu kadın olur, bu dünya olur, bu araba olur fark etmez. Ama mutlaka bu duygularla kendisine bağlandığı bir şeyi kendi hayatına yerleştirmesi lazım. Çünkü bu insanoğlunun fıtratıdır. Öyleyse ilah demiş olduğumuz zaman ne anlayacağız bundan? Kendisinden uzaklaşıldığı zaman insanın kimyasının bozulduğu, insanın hüznünün arttığı, insanın merakının arttığı, öfkesinin harekete geçtiği bir varlık olaraktan anlayacağız. Bir tane daha manasını söylüyorum inşallah bunlardan. Bunlardan bir tanesi de gene velihe anlamında söyleyeceğimiz bir şey, bir mana. Velihe. Bir de hevl anlamını söyleyeceğiz. Ters çevrilmiş anlamını söyleyeceğiz. Biri hevl, biri de velihe. Velihe, velihetil ummu ila tıflihi dediğimiz zaman anne çocuğuna sevgi ve şefkatle eğildi anlamına gelir. Yani bir annenin çocuğuna karşı hissetmiş olduğu bütün duyguları anlatan şey velihedir. Velihe, velihetil ummu ila tıflihi. Anne çocuğuna karşı sevgiyle, şefkatle onunla ilgilendi. Aynısını çocuk için kullandığımız zaman velihet tiflu ila ummihi dediğimizde çocuk annesine velh yaptı dediğimizde yani çocuk annesine sevgiyle ve bağlılıkla annesine bağlandı. Bunu kendi annenizle olan aranızdaki ilişkiden yola çıkarak anlayabilirsiniz. Yani bir insanın annesine olan bağlılığı nedir? Özellikle çocukken. Yani henüz daha muhtaçken annesine olan bağlılığı. Öyleyse ilah nedir? Öyleyse ilah kalplerin kendisine sevgiyle bağlandığıdır. Ondan dolayı Araplar elihe fulanun fulanen ey ahabbehu hubben şedida derler. Yani falan filanı ilah edindi. Yani ona şiddetli bir sevgiyle ona bağlandı derler. Bu kelimenin tam tersini çevirdiğimizde hevl yaptığımız zaman bunu hevl ne demek? Hevele veya hale dediğimiz zaman korku demek. Mesela kıyamet sahnelerini anlatırken kıyamet sahneleri için ne diyoruz? Ehvalu yevmil kıyame. Kıyamet gününün korkunç sahneleri diyoruz. Misal hevlun korkmak demek. Aşırı bir şeyden insanın çekinmesi, aşırı olaraktan bir şeyden korkması demek. Bu iki anlamı niye söyledim? Bu iki anlamla ilgili biraz inşallah konuşacağız. Onun için ikisini beraber söyledik. Şundan ötürü söyledim. Korku ve sevgi Allah Azze ve Celle'nin insanı kendi üzerine yarattığı fıtratlardandır. Yani hiçbir insan ne korkudan ne de sevgiden hali olmaz. İşte sen Allah'a hakkıyla bağlanır, onu hakkıyla ilah edinirsen, onu seviyorsun, ondan korkuyorsun. Fakat sen bunu hakkıyla Allah'a yapmadığın zaman mutlaka Allah'ın dışında sevdiğin ve mutlaka Allah'ın dışında kendisinden korkmuş olduğun bir varlık senin hayatına girmiş oluyor. Çünkü fıtrat, yani insan fıtratı başka türlü kaim olmaz. Mümkün değil. Onun için her insanın şu soruyu kendine sorması lazım. Mesela, gerçekten benim sevgi anlamındaki ilahım Allah mıdır? Benim korku anlamındaki ilahım Allah mıdır? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin yerine veya Allah Azze ve Celle'nin olması gereken, ona vermem gerekeni onun yerine başka varlıklara mı vermişim diye. Mesela Kur'an-ı Kerim'den iki örnek anlatalım. Hani fıtratın boşluk kabul etmediğine dair. Bir ayet-i kerimede Allah ne diyor? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ İnsanlardan öyleleri vardır ki bazı varlıkları Allah'a denk tutar ve Allah'ı sever gibi onları da severler diye. Allah'ı sevmeleri gibi, yani Allah'ı nasıl sevmeleri gerekiyorsa aynı o şekilde bu varlıkları da severler. Peki müminler? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ Müminler ise Allah'ı çok çok daha fazla severler. Bunlar kim? Allah Azze ve Celle'nin bu anlatmış olduğu insanlar kimler? Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın toplumu. Allah'ı hakkıyla tanımadıkları için Allah'ı sevemeyen ve sevgi ihtiyaçlarını Allah'ın dışındaki varlıklarda gideren insanlar. Allah'ı hakkıyla tanımadıkları için Allah'ı sevemeyen. Mesela şimdi biz
Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının çok inceliklerini bilmesek bile, isimlerinin inceliklerini bilmesek bile, şöyle sadece genel hani kelime anlamıyla bile bildiğimizde, yani hiç insan Allah'ı sevmez mi? Misal Rahman olan, Rahim olan, Melik olan, Kuddus olan, Subhan olan, iyilikleri ve nimetleriyle her an kulun hayatına dahil olan bir Allah var bir tarafta. Hiç insan böyle bir Allah'ı sevmez mi? Elbette sever. Ama bunları bilmediğin zaman veya bilip de üzerinde tefekkür etmediğin için senin hayatına dahil olmadığı zaman kalp o ihtiyacı bir şekilde karşılayacak. Yani kalp kendine sevecek, bağlanacak birilerini arıyor. İşte bu bazen kadın oluyor, bazı insanların hayatında olduğu gibi. Mesela hani biz şuna şaşırıyoruz. Bir adam bir kadın için kendini niye öldürür? Aşk psikolojik bir hastalıktır. Aşk psikolojik bir hastalık değildir. Aşk bir şirk biçimidir. Yani bir insan bir kadının uğruna ölebilecek kadar eğer onu sevmişse, misal bu bir şirk biçimidir. Yani demek ki nasıl ki bir Müslüman Allah'ı hakkıyla sevdiğinde hiç gözünü kırpmadan onun uğruna ölebiliyor. Bir cihat meydanında veya başka bir fedakarlık gerektiği zaman onun uğruna çok rahat ölebiliyor. Hakeza bu ihtiyacını bir kadınla gideren insan da aynı şekilde onun uğruna ölebilir. Yani ikincisi ise korku. Yani bunlardan ikincisi ise korkudur. Korku da böyledir. Kalbin veya insanın hayat içerisinde bir takım tehlikelerden kendini koruyabilmesi için, yani bunun harekete geçebilmesi için bu refleksin bir şeylerden korkması lazım. Bir şeyden korkacaksın ki kendini ondan sakınasın. Allah insanı böyle yaratmış. Sen Allah'tan korktun. Yani kendine sürekli nasihat edip Rabbinin büyüklüğünü, Rabbinin azametini, onun azabını özellikle kendine hatırlatıp Allah'tan korktun. Allah'tan korkmazsan mutlaka senin kalbin korkacak ve korktuğu için kendini ondan sakınacak bir şeyler kendine bulur. İşte Mekkeli müşrikler ne yapıyorlardı mesela? En basit örneklerden bir tanesi cinlerden korkuyorlardı. Doğru mu? Cinler onların hayatında çok büyük bir yer kaplıyordu. Şimdi cin bir varlıktır. Allah Azze ve Celle onu yaratmış ve onlar da bizim gibi bir ümmettirler. Kıyamet günde hesaba çekilecek, cennete ve cehenneme gidecek olan bir ümmettirler. Fakat onların varlığı biz onlardan korkalım diye değil. Sadece Allah'ın azametini bilelim diye Allah bize cinlerden bahsediyor. Doğru mu? Çünkü bugün bazı Müslümanlar da maalesef aynı Mekkeli müşriklerin düşmüş olduğu probleme düşüyorlar. Cinleri Allah'ın yarattığı gayenin dışında bir şekilde tanıyorlar. Sanki cinler kendilerinden korkmak, sürekli kendilerinden işte sakınmak için var olan varlıklar değil. Cin vardır, şeytan vardır, iblis vardır ama sen Allah'ın azametini anlayasın, Allah'ın büyüklüğünü bilesin diye vardır. Ne yapıyorlardı bunlar? Mesela bir vadiye gittiklerinde cinlerin efendisine sığınıyorlardı. Ey cinlerin efendisi falan bizi koruma altına al diyorlardı. Cinler Müslüman olduğunda bu durumu nasıl anlattılar? İslam'ı tanıdıktan sonra وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقًا. Bizim insanlardan bir grup vardı adamlar. Onlar cinlerden korkarlardı. Cinlere sığınırlardı. Onlar ise onların korkularını arttırırdı sadece dediler. Yani sen Allah'tan korkarsan hiçbir şeyden korkmazsın onun dışında. Her şey senden korkar. Fakat sen Allah'ın dışında bir varlıktan korkmaya başlarsan bir kere kalbin zillete düştü mü Allah'ın dışındakilere artık her şey senin için korkutucudur. Yani en ufak bir mesele bile senin kimyanı bozacak kadar seni korkutabilir. Hatta mesela buradan şöyle bir ölçü de kendimize çıkarabiliriz. Mesela bazı insan korkmak normaldir. Hani Musa Aleyhisselam Firavundan korktu. İşte yılan gibi sallandığı zaman yılandan korktu. Mesela asasından korktu. Korkmakta sorun yok. Fakat korku insanın bütün bünyesini ele geçiriyorsa bu bir. İkincisi insan artık her şeyden korkmaya başlamışsa. Yani çok basit bir olay bile insanı endişeye sevk ediyorsa bu kalbin asıl korkulması gerekenden uzaklaştığını gösterir. Rızık endişesi adamı korkutuyor. Çocukları adamı korkutuyor, eşi adamı korkutuyor, arkadaşları adamı korkutuyor. Yani hayatında var olan her şey adam için bir korku vesilesi haline gelmiş. Mesela ya kaybedersem, ya şöyle olursa, ya böyle olursa diye. Bu neyin alametidir? Bu çan çalıyor demektir, sinyal veriyor demektir. Kalp asıl mabudu olan Allah'ın korkusunu terk etmiş, başka varlıklardan korkmaya başlamıştır. Onun için bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Kalp mutlaka korkacak ve sevecek bir ilah peşindedir. Sen onu Allah olarak tayin ettin. Allah olarak tayin etmediğin zaman kalp kendisine bir ilah bulur. Sen farkında olsan da olmasan da korkacak ve sevecek bir ilah bulur. Onun için kardeşler şunu bir köşeye not edin. Bu önemli bir şey. Bütün şeriata bakarken bizim Allah'a sevgimizi arttıracak ve bizim Allah'a karşı korkumuzu arttıracak şeyleri bulup insanın kendine nasihat etmesi lazım. Yani şöyle bir şey yok ha. İnsanoğlunun nefsi şöyle çalışmıyor.
Ben bugün geldim bir ders dinledim veya bir kitap okudum. Allah'a olan sevgimi veya korkumu artıracak bir şeyler öğrendim, tamamdır artık. Bu benim Allah'a olan sevgimi ve korkumu sabitledi. Bundan sonra bu değişmez. Böyle bir şey yok. Sen eğer öğrendiğin o bilgileri sürekli kendine nasihat, sürekli kendine tavsiye eder, canlı tutarsan, faydasını görmüş olduğun şeyleri sana faydası olur. Yoksa bugün sana faydası olan şeyin yarın sana faydası yoktur, emin ol. Yani şurada seni hüngür hüngür ağlatan, kalbini paramparça eden bir vaaz veya okuduğun bir kitap sayfası 15 dakika sonra etkisini yitirir yani. Hepsi bu kadar. 15 dakika sonra etkisini yitirir. Sahabe bile böyledir. Yani Hanzala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiğinde Peygamber'e neyi şikayet etti sallallahu aleyhi ve sellem? Neyi şikayet etti? Senin yanındayken başkayız, evimize gittiğimizde başkayız dedi. Yani demek ki sahabe bile Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki etkiyi oradan çıktıkları zaman kendi üstlerine devam ettiremiyorlardı. Bu bizim için hayda hayda. Yani bizim gibi günahkar bir toplumda, günahkar bireyler için bu hayda hayda geçerlidir. Onun için bir şeyden faydalandığımızı ve istifade ettiğimizi görüyorsak onu hayatımızda çoğaltmamız lazım. Onu hayatımızda çoğaltmamız lazım. Kalplerin gıdası bedenlerin gıdası gibidir. Nasıl bir öğün yemek yemekle beden bütün ihtiyaçlarını yerine getiremez. Doğru mu? Mesela şimdi sabah kahvaltı yaptım, 3 gün yemek yemeyelim. Niye? Çünkü ben bedenimin gıdasını aldım, bana yeter desen oluyor mu abi? Olmaz. Günlük olaraktan belli bir oranda gıda alman lazım. Kalp de aynen beden gibidir. Kalp de aynen beden gibidir. Onun gıdasını bu sabah aldın veya bugün aldın, akşama seni götürmez o. Akşam olduğunda, o gıda etkisini yitirdiğinde senin yeni bir şeyler alman lazım. İşte bu da nedir? Yani zikirdir, Kur'an'dır, nafile ibadettir. Bunlar bir yana ama en önemlisi Allah'tır. Çünkü onu yaratan asıl sahibinin sürekli ona hatırlatılmasıdır diyelim. Evet. Başka bir tane manasını daha söyleyelim inşallah. Leha, leha yani sonu illetli bir şekilde o vav'ı sona aldığımız zaman, velihenin vasını sona aldığımız zaman leha insanın bir şeyle meşgul olurken eğlenmesi, zevk alması, mutlu olması ve bundan dolayı diğer şeyleri unutması demektir. Onun için dünyevi eğlencelere ne denmiş? Lehu denmiş. Allah azze ve celle dünyayı Kur'an-ı Kerim'de tanımlarken ne diyor? O lehvdir, bir oyun, bir eğlencedir diyor dünya için. Niye? Çünkü dünya ehli dünyaya daldıklarında ondan aldıkları lezzetten ötürü dinden yüz çevirirler. Demek ki kişi Allah'ı hakkıyla ilah edinmiş olduğu zaman kalp ondan öyle bir mutluluk, öyle bir surur hisseder ki Allah'ın dışında kalan şeylerden yüz çevirmiş olur. Yani Allah'ın dışında kalan şeyleri terk etmiş, bırakmış olur. Bir manası da bu. Bir tane manası ise bunlardan hale dediğimiz hale, haletun yani sonunda ta olan haletun. Hale Araplar ayın etrafındaki ışık için kullanıyorlar. Hani ayın etrafında bir ışık hüzmesi oluyor ya. Ona biz hale, Türkçede hale, ışık halesi de deniyor. Ona hale diyorlar Araplar. Yani bir nevi şöyle olmuş oluyor. Biz Allah demiş olduğumuz zaman Allah ışıktır, Allah nurdur diyoruz. Zaten öyledir. Allah azze ve celle ayet-i kerimede ne diyor? Allahu nurus semavati vel ard. Allah yerin ve göğün nurudur. Yerin ve göğün aydınlığıdır. Bu hem maddi anlamda böyledir hem de manevi anlamda böyledir. Yani bütün kainatı aydınlatan güneşiyle, mesela güneş Allah'ın nur isminin bir yansımasıdır yeryüzüne. Ay geceleyin Allah'ın nur isminin bir yansımasıdır. Gökyüzünde gördüğünüz bütün yıldızlar Allah azze ve celle'nin nur isminin yeryüzüne bir yansımasıdır. Misal. Ayrıyeten ikinci olarak manevi olarak da böyledir. Kalpleri küfrün, şirkin, bid'atın ve masiyetin karanlıklarından aydınlatan kimdir? Allah azze ve celle'dir. Onun için Allah azze ve celle kendine nur diyor Kur'an-ı Kerim'de. Kitabına nur diyor, Resulüne nur diyor. Doğru mu? Allah ve Allah'la ilintili olan, Allah'la bağlantılı olan her şeyde nurdur. Yani Allah kendisi nur olduğu gibi onunla alakalı olan, onunla bağlantılı olan her şeyde nur kılmıştır. Kitabın nur olması, şeyin nur olması, Resulullah'ın nur olması, siracen munira olması yani bir aydınlatan bir kandil olması. Bunlar hepsi Allah azze ve celle'nin nur isminin tecelli etmesidir diyelim. Bunlardan bir tanesi yine ilah kelimesinin yani heyi ortaya aldığımız zaman ne olur? Ehlun olur. Ehlun. Ehl. Kime ehl diyoruz? İnsanın kendi akrabalarına ve kendi etbaına. Yani kendisine yakın olan bütün şeylere insan benim ehlimdir diyebilir. Peki Allah ilahtır dediğimizde ehl kelimesini kullandığımızda bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama
gelmiş oluyor. Allah Azze ve Celle'nin ayeti kerimede dediği gibi وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Kasem olsun ki insanı biz yarattık. Kasem olsun insanı biz yarattık. Ve biz onun nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Zaten Allah'ın isimlerinden biri de nedir? El-Karib'tir. O da yeri geldiği zaman bunu anlatacağız. Sen ilah dediğin zaman eğer gerçekten kendine yakın olan bir Allah'ı hissedebiliyorsan, onu her an yanında, her an kendinle beraber, her an onun yakınlığını hissedebiliyorsan senin ilahındır. Çünkü ilah ehl olandır, insana yakın olandır. Şimdi bu konuda özellikle mesela ahlaki anlamdaki birçok zaaflarımızın temelinde ne var kardeşler? Allah'ın yakın olduğunu hissetmemek var. Yani insan kendini Allah'ı kendinden ne kadar uzak hissederse Allah'a karşı o kadar cüretkar olur. Allah'ı kendine ne kadar yakın hissederse Allah'a karşı o kadar mütevazi, Allah'a karşı o kadar kul olur. Şimdi bu her şey için böyledir. Mesela bir küçük çocuk düşünün. Daha baba eve gelmeden, mesela sabah anne diyor ki ona, baban akşam geldiğinde seni söyleyeceğim. Tabii teşbihte hata olmaz yani Allah'ı benzetmiyorum haşa. Sadece konuyu zihinlere yaklaştırmak adına söylüyorum. Sabah annesi diyor ki saat 9, baban akşam eve geldiğinde seni söyleyeceğim diyor. Çocuğun hiç umurunda değil. Çocuk bildiğini yapıyor. Öğlen de öyle. İkindiden sonra artık akşam hava karardı ki çocuk biliyor ki 1-2 saat sonra babası gelecek. Tehditler çocuğa yavaş yavaş etki etmeye başlıyor. Niye? Çünkü fıtrat böyle. Çocuk korktuğu şeyi kendine yakın hissetmiş olduğu zaman kendine çekidüzen veriyor. Uzak hissettiği zaman sabahın saat 9'unda ise hiç umursamıyor mesela. İnsan da böyle. Yani Allah'ın var olduğunu bilmen senin üzerinde bir etkisi yok. Herkes Allah'ın var olduğunu biliyor. Yeryüzünde Allah'a en fazla isyan eden kafirler bile, yani bugün toplumu ifsad eden masiyet öncüleri kim bu toplumda? Sanatçılar. Farkındaysanız onların bile iki kelimesinden biri Allah yani. Hani onlar bile ağızlarından Allah'ı düşürmüyorlar. Hacca gidiyorlar, umreye gidiyorlar, cami yapıyorlar misal. Demek ki bunlar insanın Allah'tan korkması için yeterli değil. Hiçbiri. Allah'tan korkması için yeterli değil. İnsanın Allah'tan korkabilmesi için onu kendisine yakın hissetmesi lazım ve bunu kendine hatırlatması lazım. Azabı şöyle olan Allah senin şah damarından sana daha yakındır. Öyle ki sen içinden geçirdiğini içinden geçirmeden önce bunu senden önce alemlerin Rabbi olan Allah bilir. Sen isyana niyet etmeden Allah senin isyana niyet edeceğini bilir. Bu kadar sana yakındır diye. Allah'ın şeylerinden bir tanesi eheldir. O da yakınlık anlamına gelir dedik. Bir anlamı da orta harfini illetlendirdiğimiz zaman lâhe yeluhu veya lâhe yelihu dediğimiz zaman Allah kelimesinin kökü olarak Araplar lâhetil mer'a dediklerinde tesetteratil mer'a, yani kadın örtündü. İlah örtünen demektir. İlah gözlerden kendini perdeleyen, gözlerden kendini örten, gözlerden kendini uzaklaştıran demektir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle o kadar azimdir, o kadar yücedir ki kulun gözü veya kulun kulağı Allah'ı idrak etmeye yetmez. Onun için Musa Aleyhisselam Allah'ı görmek istediğinde ne oldu? Dedi ki inni erani enzur ileyk. Ben sana bakmak istiyorum dedi. Allah Azze ve Celle dedi ki len terani, sen beni göremezsin. Velakin enzur ilel cebeli fe in istakarra mekanahu fesevfe terani. Bak dağa. Dağı görürsen yani dağa bak. Eğer dağ yerinde müstakil kalırsa, yıkılmazsa beni sen de görürsün diye. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ. Allah dağa tecelli ettiği zaman dağı paramparça etti. فَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. Ve Musa bu dehşetten düştü, bayıldı diyor Allah Azze ve Celle. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ. Gözler Allah'ı idrak edemez. Gözler Allah'ı kuşatamaz. Fakat O, Allah'tır gözleri kuşatan, bütün gözlerin hainliğini, gözlerin ne yaptığını hepsini bilen, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah, ilah demiş olduğumuz zaman kendini perdeleyen, isimleriyle, sıfatlarıyla, kullarından kendisini perdeleyen demektir. Bir anlamı da irtefa demektir. Yani mesela la hattayru dedikleri zaman Araplar, kuş lah etti dedikleri zaman, kuş yükseldi, havalandı, yüceldi anlamında. İrtefa'at tayru anlamında kullanıyorlar. Demek ki ilah kimdir? Al-Aliyyul A'la'dır. Zaten Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de budur. Zaten dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Lügat anlamı olarak zikretmiş olduğumuz anlamların hemen hepsi zaten Allah Azze ve Celle'nin kendi isimlerine delalet ediyor. Yani hani bu manaların hepsinin sahih olduğunun delili nedir? Allah Azze ve Celle'nin normal güzel isimlerinin de aynı şekilde bu manaları içerdiğini görüyoruz. Bunlar
Yani buraya kadar söyleyeceklerimiz. Bir daha bir bakalım. Dedi ki eleha, eliha, 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 veliha, veleha, hevlun, lehvun, hala, ehlun, laha. Bunların hepsini söylemiş olduk. Güzel. Şimdi muhtemelen ben bunları söylediğim zaman sizin aklınıza şöyle bir soru gelecek. Diyeceksiniz ki şimdi biz Allah'ın birçok isminin manasını zikrettik ama en önemli olanını terk ettik. O da ne? Ma'bud. Yani biz bugün mesela elimizde var olan kitaplara bakmış olduğumuz zaman ilah nedir? İlah ma'buddur, ibadet edilendir. Veya el-mustahikku lil-ibadedir. İbadeti hak eden varlıktır dedik. Niye biliyor musunuz? Çünkü zaten bu anlamlar hepsi kimde toplanmışsa ilahlığı ve ibadeti hak eden de odur. Yani İlah ma'buddur dediklerinde bu anlamların hepsinin sonucu olaraktan bunu söylüyorlar. Kim sevilmeyi hak ediyorsa, kim korkulmayı hak ediyorsa, kim hayatımızda bizi koruyorsa, kimden uzaklaştığımız zaman kalp kendi kimyasını bozuyorsa, kim en yüceyse, kim perdelenmişse, kim sevgiyle kendisine bağlanansa, kim azametinden dolayı akılların kendisine şaşkınlığa düştüyse, kim bu sıfatların hepsine sahipse, ibadeti hak eden, kulların zilletle önünde boyun eğmeleri gereken varlık da odur. Bu manaların hepsinin toplamı olaraktan ne diyoruz? İlah kendisine ibadet edilendir diyoruz. Şimdi bu Allah kelimesinin türemiş olduğu ilah veya elihenin bütün kökleriyle beraber uzak yakın olaraktan anlamlarını söyledik. Allah'ı bileceğimiz anlamlardan bir tanesi bu. İkincisi ise biz Allah demiş olduğumuz zaman Allah ismi diğer bütün isimleri kendi altında toplayan çatı isimdir. Yani bu şu demektir. Mesela sen diyebilirsin ki Allah Rahmandır, Rahim'dir. Bu şekil Allah'ı sıfatlayabilirsin. Ama sen Rahman Allah'tır diyemezsin. Çünkü Allah Rahman'ın altına girmez fakat Rahman Allah'ın altına girer. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah kendini tanıtmak istediği her yerde ne diyor? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diyor. Mesela kul huvallahu ahad, Allahu samet diyor mesela. Huvallahu lezi la ilahe illa hu, alimul gaybi ve şehade diyor mesela. Bilmiş olduğumuz bütün ayetlerde önce lafz-ı celaleyi zikrediyor. Lafz-ı celalenin akabinde diğer sıfatlarını zikretmiş oluyor. Bunu niye söyledim? Bunu şundan ötürü söyledim. Allah'ı hakkıyla tanımanın bir yolu da kendini Kur'an-ı Kerim'de bize tanıttığı işte o 99 tane ismin hepsini öğrendikten sonra tafsilatıyla işte Allah odur diyebiliriz. Yani birinci tanıma yolumuz lügat manalarıydı. İkincisi ise Allah'ın 99 tane ismi vardır hadisinde bahsetmiş olduğu 99 ismi öğrendin diyelim. O tövbeleri kabul eder, o merhametlidir, kullarına şefkatlidir, kerem sahibidir, karşılıksız verendir, şiddetlidir, tuzağa karşı tuzak kurandır. Bunların hepsini öğrendin, bitirdin, eşittir Allah'tır diyeceksin. İşte bu sıfatların hepsine sahip olan varlık, bunlar Allah'tır diyeceksin. Bu. Burayı anladık inşallah. Allah Azze ve Celle'yi tanımayla alakalı burayı anladık. Şimdi bu Allah ismini söylemiş olduğumuz zaman lafz-ı celalenin bir özelliği var. O da nedir? Lafz-ı celale ismi azamdır. İsmi azam nedir? Yani biz geçen dersimizde Allah'ın 99 ismi olduğunu söyledik ya. Bu 99 ismin içerisinden bazıları bunlara ismul azam deniyor. Allah'ın en yüce isimleri. Yani güzel olan isimlerin içerisindeki en yüce isimlere ismi azam deniyor. Peki ismi azam nedir? Yani ismi azamın bize ne faydası var? İsmi azam şudur. Peygamber Aleyhisselatü vesselam diyor ki اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطَى وَاِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَبْ. Kendisiyle istenildiğinde Allah verir, kendisiyle dua edildiğinde Allah icabet eder. Yani tabiri caizse ismi azam Allah'ın yanında olanları elde etmenin anahtarıdır. Sen onlarla Allah'a dua ettiğinde, onlarla Allah'a yaklaştığında ne istemişsen Allah'tan Allah sana veriyor. Sen Allah'a ne dua etmişsen dua istemekten daha geniş biliyorsunuz. Allah Azze ve Celle senin duana aynı şekilde icabet ediyor. Burayda radıyallahu anh diyor ki Burayda bin Husayb bir gün diyor biz mescitteyken Allah Resulü baktı ki diyor orada bir tane adam şu şekilde Allah'a dua ediyor. Allahumme inni es'eluke bi enni eşhedü enneke entallahu la ilahe illa ent. El-ahadus samet. Ellezî lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allah'ım senden istiyorum. Şahitlik ederim ki sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın. Sen ahadsın, sen sametsin. Sen doğmamış ve doğrulmamışsın ve hiçbir şey senin dengin değildir. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bu duayı duyduğu zaman dedi ki diyor, لَقَدْ سَأَلَ اللّٰهَ بِإِسْمِهِ الْأَعْظَمِ اَلَّذ۪ي اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْتَى وَاِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَبْ. Bu hadisi İmam Tirmizi ile Ebu Davud rivayet ediyor. Allah Resulü bu duayı duyduğu zaman bu ismi azamdır diyor. Ne var bu duanın içerisinde?
La ilahe illa ent. Senden başka ilah yoktur var. Doğru mu? Bunun ismi azam olduğunu biz zaten nereden biliyoruz? Yunus Aleyhisselam'ın duasından biliyoruz. Yani Yunus Aleyhisselam Allah'ın yapmış olduğu hatanın karşılığında balığın karnında cezasını çekerken ne dedi? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden münezzehsin. Ben nefsime zulmettim dedi. Allah Azze ve Celle ne dedi? Biz onu kurtardık. Aynı şekilde müminleri de kurtarırız. Yani bu dua ile dua eden müminleri de içinde bulundukları sıkıntıdan kurtarırız diye. Ve bu dua vesilesiyle kurtulduğunu da Allah Kur'an'da söylüyor. فَلَوْلَا أَنَّهُ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Şayet bu şekilde Allah'ı tesbih etmeseydi, bu şekilde Allah'a dua etmeseydi, insanların diriltileceği güne kadar onun karnında bekleyecekti öylece diyor Allah Azze ve Celle. Birincisi ne? La ilahe illa ente. El-ahadus samet. Ahad ve samet olan Allah. Başka? اَلَّذ۪ي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. Doğmayan ve doğurulmayan Allah. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ. Bu birincisi. Enes radıyallahu anh bir gün diyor biz mescitte otururken, mescitte beklerken bir adam şöyle dua etti Allah Azze ve Celle. Dedi ki Allahümme inni es'eluke la ilahe illa ente. Allah'ım ben senden istiyorum, senden başka ilah yoktur. La ilahe illa ente dedi. El-Hannanul Mennan. Sen Hannan ve Mennan olansın. Hannan ve Mennan Allah'ın isimlerinden. Bedi'us semavati vel ard. Yeri ve göğü misali ve eşi benzersiz bir şekilde yaratansın. Ya zel celali vel ikram. Ey celal, azamet ve ikram, kerem sahibi olan Allah'ım ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum. Peygamberimiz bu duayı duyduğu zaman dedi Enes radıyallahu anh, Allah'tan onun en büyük olan ismiyle istedi. O isimler ki istenildiği zaman Allah verir. Onlar ki dua edildiği zaman Allah o dualara icabet eder. Ne oldu? Bu hadis-i şerifi de ekledik İsmi-i Azam olaraktan. Bir de Esma radıyallahu anh'ın hadisi var. Esma diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün dedi ki İsmi-i Azam şu iki ayettedir. İsmi-i Azam şu iki ayettedir. Ve ilahukum ilahun vahidun la ilahe illa huve'r-Rahmanur-Rahim. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. O Allah Rahman ve Rahim'dir. Ondan başka ilah yoktur, Rahman ve Rahim'dir. İkincisi ise Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ali İmran suresinin başındaki ayet dedi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ne oldu o zaman? 5 tane isim oldu burada. Allah, Rahman, Rahim, Hay ve Kayyum. Yani bu 5 tane isim İsmi Azam olmuş oldu. Demek ki insan İsmi Azam'la Allah'a dua ettiğinde, İsmi Azam'la Allah'a yaklaştığında Allah Azze ve Celle onun dualarına icabet ediyor. Burada önemli bir mesele var. Ben onun altını çizeceğim. Şimdi son hadisin zaten senedinde biraz problem var. Yani bazı hadisler zayıf, hadis alimleri zayıf kabul etmişler. İlk 2 hadise dönüyorum. Şimdi birinci adam kim ona İsmi Azam'ı öğretti? Bakın buraya çok dikkat edin. Peygamber Aleyhisselatü vesselam mı ona İsmi Azam'ı öğretti? Hayır. Kendisi Kur'an'da Allah'ın kendini tanıtmış olduğu sıfatlardan bir dua oluşturdu ve Peygamberimiz dedi ki İsmi Azam budur. İkinci adam dua ettiğinde biri mi ona bu duayı öğretti? Hayır. Aleyhissalatu vesselam da sahabelerle beraber bu duayı duydu ve dedi ki bu İsmi Azam'dır diye. Biz buradan neyi anlıyoruz? Biz buradan şunu anlıyoruz kardeşler. Peygamberin nas kılmış olduğu bu dualar İsmi Azam'dır. Bu eyvallah, bunda hiçbir problem yok. Fakat özellikle şunu söyleyeceğim. Eğer Allah size dua etmeyi ilham etmişse, içinizden dua etme isteği geliyorsa sakın bunu başka bir şeyle kesmeyin. Belki de Allah size icabet edeceği İsmi Azam'ını öğretmiştir. Siz bunun farkında değilsiniz. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın yaptığı duada Allah'a ne diyordu Aleyhisselatü vesselam? Veya senin kullarına öğretmiş olduğun İsmi Azam. Yani bazı kullarına öğretmiş olduğun İsmi Azam. Ömer radıyallahu anh diyor ki, ben eğer duaya muvaffak kılınırsam icabet meselesini düşünmem. Yani Allah beni duaya muvaffak kılmışsa ben icabet konusunu hiç düşünmem. Allah duamı kabul edecek mi? Yoksa duamı kabul etmeyecek mi diye bunu hiç düşünmem. Niye? Beni duaya muvaffak kılan Allah demek ki bana icabet edecek ki beni duaya muvaffak kılmış demiş. Şimdi bazen insanın içinden böyle dua etme isteği gelir. Yani Allah Azze ve Celle insana güzel lafızlarla, güzel hamdlerle dua etmeyi insana ilham eder. İnsanın kalbine bırakır. Sonuçta öğreten Allah'tır. Değil mi? Er-Rahman devamı ne? Allemel Kur'an. Kur'an'ı öğreten Allah'tır. Yani asıl muallim, asıl öğretici olan Allah'tır. Belki Rabbin sana o anda İsmi Azam'ı öğretiyor fakat sen bunun farkında değilsin. Basit bir şeyle, gereksiz bir şeyle duayı kesip özellikle
Allah'a böyle içinizden gelen bir istekle dua ederken bir taraftan da şeytanın vesvesesiyle karşılaşıyorsanız bilin ki doğru bir yoldasınız. Yani hani şu an hayır üzeresiniz. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti sizi kuşatacak. Şeytan bunu kesmeye çalışıyor. İsmi Azam demiş olduğumuz şey budur. Yani herkese Allah Azze ve Celle farklı olaraktan İsmi Azam'dan bir şeyler öğretebilir. Bunu bilemeyiz. Ama bununla beraber biraz önce zikretmiş olduğumuz hadislerde çıkan şeyleri özellikle çokça tekrar etmek lazım dualarımızda. Yani Allah Rahman Rahim Hay Kayyum. Hannan Mennan Bedi'us semavati vel ardi la ilahe illa enzel ya zel celali vel ikram gibi mesela ve İhlas suresini bir sıfat olaraktan hani doğmayan, doğrulmayan, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad gibi bunları sürekli bir şekilde dualarımızda bunları tekrar etmek lazım. Bu benim dersle alakalı, bu Allah lafzıyla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Bununla beraber bir konu daha var. Ona da değineceğim inşallah. Ondan sonra bu dersimizi bitireceğim. O da şu konumuz. Şimdi biz mesela diyelim ki Allah Azze ve Celle'nin isimlerini ve sıfatlarını burada anlatacağız. Hep beraber bu isimleri ve sıfatları işleyeceğiz. Peki bir kulun bireysel olaraktan Allah'ı tanımak için ne yapabilir? Çünkü birazdan anlatacağım gibi Allah'ı tanırken en evla olanı kişinin böyle hazır şeyleri değil, bizzat kendisinin Allah'ı tanımak için bir çaba sarf etmesidir. Umulur ki Allah onun çabasındaki biri 10 yapar. O Allah'ı tanıyarak yakınlaşmak isterken Allah Azze ve Celle ona 10 adım yaklaşır. O Allah'a yürürken Allah Azze ve Celle ona koşar. Umulur ki bu böyle olur. Şimdi bunun birinci yolu, hani Allah Azze ve Celle'yi tanımaya çalışırken yapacağımız şeylerden birincisi, Allah'ın kitabını çok dikkatli bir şekilde okumaktır. Allah'ın kitabını çok dikkatli bir şekilde okumaktır. Çünkü kitabın hepsi Allah'ı tanıtmak için vardır. Yani İmam Şafii'ye nispet edilen bir sözde diyor ki rahmetullahi aleyh, bütün ümmetin yaptığı çalışmalar Peygamberimizin sünnetini izah etmek içindir. Yani bütün alimlerin yazdığı bu kitaplar, bütün bu dersler hepsi ne içindir? Peygamberimizin fiili ve sözlü sünnetini izah etmek içindir. Bütün sünnet ise Kur'an'ın beyanıdır. Yani sünnette Peygamberimiz ne yapmışsa tek gayesi Kur'an'ı açıklamaktır. Bütün Kur'an ise Allah'ın güzel isimlerini ve sıfatlarını izah etmek içindir. Yani Kur'an baştan sona kullara Allah'ı tanıtmak içindir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de çok dikkatli bir okuma yaparaktan kişi Allah Azze ve Celle'yi çok çok daha güzel ve tafsilatlı bir şekilde tanıyabilir. Mesela özellikle bunu yaparken yani Kur'an-ı Kerim'den 2 yolla bunu yapabiliriz. Birincisi, Kur'an'da direkt Allah'ı tanıtan ayetler var. Yani mesela ne gibi? En önemli olan ayet İhlas suresi gibi. Değil mi? İhlas suresi niye inmiş? İniş sebebi ne İhlas suresinin? Müşrikler Peygamberimize geldiler. İnsab lena rabbeke dediler. Yani sıf lena rabbeke. Rabbini bize bir nispet et bakalım. Senin Rabbin nedir? Bize bir sıfatla. Allah dedi ki kul huvallahu ahad, Allahu samet ila ahirih. Yani Allah'ı tanıma gayesiyle sorulan bir soruya Allah'ın verdiği cevap nedir? İhlas suresidir. Mesela bu zaten İhlas suresindeki o 4 tane madde Allah'ın tek olması, samet olması, doğmamış, doğrulmamış olması ve hiçbir şeyin ona denk olmaması. Bütün isim ve sıfatı bu 4 başlık altında toplayabilirsiniz. Bu 4 madde bütün isim ve sıfatın isim ve sıfatın çatısıdır diyebiliriz. Yine mesela Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Yani ayeti, Ayetel Kursi demiş olduğumuz ayet. Düşünün bu Allah'ı anlatan ayetler o kadar önemli ki Allah diğer kelamına bunları üstün tutmuş. Yani Peygamber Aleyhisselatü vesselam Ubey bin Ka'b'a sordu. Dedi ki ey Ubey, eyyü ayetin azamu fi kitabillah? Allah'ın kitabındaki en büyük ayet hangisidir? Ubey bin Ka'b ne dedi? Dedi ki Ayetel Kursi. Ayetül Kursi'dir. Peygamberimiz diyor benim göğsüme vurdu ve dedi ki yani ilim sana mübarek olsun ey Ubey. Yani hani Allah seni alim kıldığı için, bunu fıkh edebildiğin için ilim sana mübarek olsun ey Ubey dedi. Yine mesela Allah Resulü bir gün sahabeye dedi ki اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ Sizden biri Kur'an'ın 1/3'ini bir gecede okumaktan aciz mi kalır? Sahabeler dediler ki nasıl ey Allah'ın Resulü? Yani Kur'an'ın 1/3'ini nasıl hani okuyacağız diye. Bu arada bir parantez açın. Falanca adam gecede bir kere Kur'an'ı bitirmiş, işte 2 kere Kur'an'ı bunlar hepsi hikayedir dememizin sebebi bu. Yani hangi birimiz ey Allah'ın Resulü bir gecede Kur'an'ın 1/3'ini okuyabiliriz diyor sahabe. Peygamberimiz dedi ki İhlas suresini okuyun. فَاِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُسَ الْقُرْآنِ Çünkü o Kur'an'ın 1/3'ine denktir diye. Yani düşünün Allah'ı anlatan ayetler
İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'in 1/3'üne denk gelmiş oluyor. Birincisi bu şekilde, yani direkt alemlerin Rabbi olan Allah'ı anlatan ayetlere rücu edip onlardan Allah'ı tanımaya çalışmak. İkincisi ise en faydalı olan, benim size tavsiye edeceğim özellikle budur. Kişinin sayfa sayfa Kur'an-ı Kerim'i okuyup Allah'ın isimlerini ve bağlamlarını not etmesidir. Yani kendisine bir defter edinmesidir. Mesela örnek veriyorum, bir defterin başına yazdım Rahman veya yazdım mesela diyelim ki Tevvab. Tevvab kelimesinin geçmiş olduğu her ayeti bağlamıyla beraber o ismin altına kaydetmektir. O ismin altına yazmaktır. Böylece Allah'ın Tevvab'tan ne kastettiğini, yaşanılan olaylar ya olayların üzerine Allah'ın söylediğini insan en güzel bu şekilde anlar. Bu yorucu bir çalışma. Yani gerçekten yorucu bir çalışma, tecrübeyle sabittir. Fakat hazır çalışmaların insan üzerindeki etkisindense böyle bir çalışmanın insanın kalbi üzerindeki etkisi, yani bu kimseye anlatmak için veya kimseye ders yapmak için falan değil, yani yazmak için değil. Bu insanın kendi kalbine gıdasını verirken Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarından istifade etmesi için yapılabilecek olan bir şey. Bu bir şey. Yani Allah'ın şer'i kitabını okumak ve buradan Allah'ı tanımak. İkincisi ise kardeşler, Allah'ı tanımanın yolu Allah'ın kevni kitabını okumaktır. Yani Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde yaratmış olduğu ayetleri okuyup bunlar üzerinden Allah'ı tanımaya çalışmaktır. Burada özellikle çok böyle ilginç bir şey zaten söyleyeceğim size. Hepimiz için belki bir yani utanç vesilesi olan bir şey bu. Biliyorsunuz tefekkür çok fazla bizim hayatımızda yok. Yani belki yaşamış olduğumuz dünyayla alakalı, belki imkanlarla alakalı bilmiyoruz ama tefekkür hakkıyla Allah'ın yarattıklarını, ayetlerini tefekkür etmediğimiz bir kesin. Peki şöyle bir soru soralım. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah birilerine kızıyor. Allah Azze ve Celle birilerini azarlıyor. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yerin ve göğün yaratılışını düşünmezler mi diyor Allah Azze ve Celle. اَوَلَمْ يَنْظُرُوا ف۪ي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ Onlar yerin ve göğün melekutlarında ve Allah'ın yarattıkları üzerinde düşünmüyorlar mı diyor Allah Azze ve Celle. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ Kendi nefislerinde düşünmüyorlar mı diyor Allah Azze ve Celle misal. Bunları kime söylüyor Allah kardeşler? Bunlar Müslümanlara mı söylüyor? Yani bu ayetler sahabeler hakkında inmiş olan ayetler mi? Hayır. Bunlar o dönemin müşrikleri hakkında inmiş olan ayetler. Yani Allah Azze ve Celle müşrikleri azarlıyor ha. Onlar Allah'ın yerde ve gökte yarattıklarını düşünmezler mi? Yani yazıklar olsun bize ki Allah'ın müşrikleri azarladığı ayetlerde bizim de payımız var. Hani biz de o ayetlere baktığımızda kendimizi o ayetlere muhatap olaraktan görüyoruz. Peki niye Allah insanları yerde ve gökte yarattığı ayetleri düşünmeye davet ediyor? Çünkü ancak bu yolla beni hakkıyla tazim edersiniz. Bu yolla beni hakkıyla tanıyabilirsiniz. Yani teorik olaraktan Allah büyüktür. Allah yaratır, Allah çok güzel yaratır diyebilirsiniz. Bu teoridir. Fakat bundan faydalanmak istiyorsanız eğer benim yarattığım ayetlerin, yeryüzünde yarattığım ayetlerin tafsilatına bakacaksınız. Yani dediğim gibi üzücü olan mesela bir ayette açıkça kafirlere hitap ediyor zaten. اَوَلَمْ يَرَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ Yani o kafirler görmüyorlar mı yer ve gök bir gaz kütlesi halindeydi, bitişikti birbirine. فَفَتَقْنَاهُمَا Biz o ikisini patlattık ve birbirinden ayırdık. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ Her şeyi sudan diri yarattık diyor. Hiç bunu düşündük mü mesela? Yani önümüzde yaratılmış olan ne varsa Allah Azze ve Celle bunu sudan yaratmıştır. Hiç böyle bir şeyi düşündük mü diye. اَفَلَا يُؤْمِنُونَ diyor Allah Azze ve Celle. İman etmeyecekler mi? Yani düşünmeyen, görmeyenlere hitap ediyor Allah. İman etmeyecekler mi? وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيدَ بِهِمْ Yeryüzü kaymasın diye ayaklarının altından yeryüzüne dağlar koyduk diyor Allah Azze ve وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Biz orada yollar yaptık diyor Allah Azze ve Celle. Orada delikler yaptık, orada mağaralar yaptık. Niye? Umulur ki yollarını bulurlar diye. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا Ve biz gökyüzünü onların üzerinde yükselttik ve mahfuz kıldık. Mahfuz ne demek? Gökyüzü. İki şekilde mahfuz olur gökyüzü. Birincisi şeytanların Allah'ın kelamını dinlemesinden mahfuzdur yıldızlarla. İkincisi gökyüzü yeryüzüne düşmekten, insanların üzerine kapaklanmasından Allah Azze ve Celle onu korumuştur. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ Fakat onlar onun ayetlerinden yüz çeviriyorlar diyor Allah. Kime söylüyor bunu? Düşünmeyen insanlara söylüyor. Yani ben bunca ayetimi getirdim, sizin gözünüzün önüne koydum, düşünesiniz diye. Fakat onlar Allah'ın ayetlerinden yüz çeviriyorlar. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ O Allah'tır.
geceyi, gündüzü, ayı ve güneşi yaratan her biri bir felekte böyle yüzerler giderler diyor. Allah için gecenin ve gündüzün yaratılmasını hiç düşündünüz? Mesela en fazla kapalı ortamda bile olsan, hani bu diğerleri diyelim açık ortamın şeyleri. Kapalı ortamda bile olsan gece geliyor, gündüz gidiyor. Hepimiz görüyoruz bunu. Hiç Allah'ın en büyük ayetlerinden olan geceyi ve gündüzü düşündünüz mü? Yani çok nadir insan düşünür. Misal, oysa Allah Kur'an-ı Kerim'de azarlıyor. Kul in ja'alallahu aleykumul leyle sermeden ila yevmil kıyameti men ilahun gayrullahi ya'tikum bidiyain efela tesma'un? De ki Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamete kadar devam ettirse, ışığı size Allah'tan başka hangi ilah getirecek? Var mı böyle bir ilah size ışık getirecek? İşitmiyor musunuz diyor Allah Azze ve Celle. Kul eraaytum in ja'alallahu aleykumun nehara sarmeden ila yevmil kıyameti men ilahun gayrullahi ya'tikum bileylin teskunun fihi efela tubsirun? De ki peki Allah size gündüzü getirse, ta kıyamet gününe kadar sermedi kılsa, ebedi kılsa kıyamet gününe kadar kendisinde dinleneceğiniz geceyi size hangi ilah getirecek diye. Her gece yattığında bir Müslümanın en azından bunu akletmesi lazım. Yani Allah'ın benim üzerimdeki en büyük nimeti bu gecedir. Bu nasıl bir geceyse benim bedenimle birleştiği zaman bütün yorgunluğumu alıyor, yepyeni bir güne beni başlatıyor diye. Böyle olmazsa diyor Allah, başka bir ilah mı size bunu getirecek? اَفَلَا تُبْصِرُونَ Görmüyor musunuz? وَمِنْ رَحْمَتِهِ Bak şimdi, Rahman isminin gece ve gündüzle ne alakası var? Mesela Rahman ismini diyelim ki anlattığımızda bunu konuşacağız. Rahman isminin gece ve gündüzle ne alakası var? وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ Allah size olan rahmetinden dolayı gececi ve gündüzü sizin için kıldı diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bu hepsi nedir? Allah'ın rahmetindendir bizim için. Fakat düşünmeyince görmüyorsun. Yani düşünmediğin zaman Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin senin hayatına tecellisi olduğunu sen bunu görmüyorsun. Onun için bunu her birimiz kendimize bir nasihat olarak kabul edelim. Başta ben kendime zaten anlatıyorum bunları inşallah. Yani Allah'ın yarattıklarını biz de kafirler gibi, müşrikler gibi onun ayetlerinden yüz çevirmeyelim. Allah'ın kafirleri azarladığı ayetlerden bizim de bir payımız olmasın. En azından belli zamanlarda Allah'ın yarattığı bu yüce ayetleri, yeryüzünde yarattığı ayetler üzerinde tefekkür edip Allah'a karşı imanımızı, sevgimizi, korkumuzu artıralım diyelim. Üçüncüsü ise söyleyebileceğimiz bu tip çalışmalar işte. Yani yazılmış kitaplar var biliyorsunuz. Hem geçmişte büyük alimlerin kaleme almış olduğu kitaplar var. Hem işte bizim gibi böyle ders yapan, diyelim ders yapmış olan ilim adamları var. Onların dersleri var. Bunlardan da istifade edilebilir. Yani bunlardan da istifade edilebilir. Ama bana sorarsanız bu tip dersleri dinlemek veya bu tip kitapları okumanın etkisi %10'sa Allah'ın ayetlerini tefekkür etmek ve Allah'ın kendi kitabından en büyük ayeti olan, peygambere indirdiği mucizesi olan kitabından Allah'ı tanımaya çalışmak, ayetleri bağlamlarıyla beraber ele almak, bunlar üzerinde tefekkür etmek, bunlar Allah'ın izniyle insanın Allah'ı daha iyi tanımasına, tanımaktan öte bu bilginin insanın hayatında işlevsel bir hale gelmesine fayda verir. Mesela bugün biz ümmet olarak diyorlar genelde, cehalet ümmetin en büyük problemidir diye. Sizce doğru mu bu söz? Doğru değil. Cehalet, ümmetin cehalet gibi bir sorunu yok. Bilgi insanlara bir tuş mesafesinde. Yani öyle çok fazla insanlar bilgiden uzak değiller. Küçücük çocuklar her şeyi biliyorlar. Yani ümmetin bilgi yönünden, cehalet yönünden bir sıkıntısı yok. Bilginin işlevsel hale gelmesi konusunda ümmetin bir sorunu var. Biliyoruz fakat o bilgiden faydalanamıyoruz. O bilgi bizim hayatımızda yaptırıcı veya engelleyici bir bilgi haline dönüşmüyor. Mesela biz Allah'ın burada zikredeceğimiz isimleri, bunları hiç duymayan var mı aramızda? Mesela sen diyelim ki ben Karip ismini ilk defa burada duydum. Ben Allah kelimesini ilk defa burada duydum. Ben Rahman, böyle bir şey diyen var mı? Yok. Bunun bizim hayatımızda çok ciddi etkileri yoksa eğer biz bunların üzerinde tefekkür edip bunların hayata yansımalarında acaba Allah'ın rahmeti benim hayatımın nerelerine yansıyor diye bunları tefekkür etmediğimizden ötürüdür. İşte Allah'ın kitabını mesela güzel bu gözle okusak gece ve gündüzün Allah'ın rahmetinin bir eseri olduğunu öğrenmiş olacağız. Mesela belki her gece ve gündüz bize Rahman sıfatını, Rahim sıfatını hatırlatacak. Onun için tefekkür etmek Allah'ın şer'i kitabı veyahut da kevni kitabı, Kur'an ve dünya üzerinde, yerin ve göğün melekutu üzerinde tefekkür etmek Allah Azze ve Celle'yi daha kolay tanımanın ve daha etkili tanımanın yoludur diye biliriz inşallah. Benim Allah lafz-ı celalesiyle ilgili anlatabileceğim bunlar. Dersimizle alakalı veya sohbetimizle alakalı sorusu olan varsa sorusunu sorabilir. Yoksa dersimizi bitireceğiz inşallah. Ve âhiru da'vana elhamdülillahi rabbil âlemin.